Arkadaşlar selamun aleyküm. Türkiye geldiğimiz süreçte dünyanın insansız savaş araçlarında süper gücü olarak kabul ediliyor. Bu alanda liderliğe oynamaktan ziyade lider olarak kalmak en zor olanıdır. Bunun için de hiç durmadan çalışmanız gerekir. Savunma sanayinde bir anlık yavaşlama rakiplerinizin sizi geçmesine neden olur. Bizler insansız hava araçlarımızı üretmeye başladığımızda Amerika ve İsrail bu sektörde lider konumdaydı. Selçuk Bayraktar o dönemle ilgili anılarını anlattığı programda bizi engellemek için en saçma bahaneleri önümüze çıkardılar demişti. İlk Bayraktar İHA'lar ortaya çıktığında Türkiye'nin rakipleri ilk başta pek önemsemediler. Sonra bunların silahlı olanları yapıldı ve özellikle PKK'yı bitirme noktasına getirmemizde en etkili silahlar oldular. Türkiye bu silahın gücünü anlamıştı. Yeni test alanı olarak Bahar Kalkanı Harekatı'nda Suriye'de, sonrasında da Libya'da kullandık. SİHA'larımızı kullandıkça geliştiriyor, daha ölümcül olanları yapıyorduk. Suriye ve Libya'da çok etkili olunca bu sefer bu dronlar düzenli orduya karşı bir işe yaramaz diyerek küçümsediler. Türkiye bunları Azerbaycan'a verdi ve Azerbaycan Karabağ Savaşı'nda Ermenistan ordusunu SİHA'larla paramparça etti. Bayraktarların gücü artık ortadaydı ve tüm dünyadan sipariş yağmaya başladı. Rakiplerimiz de gücünü anlamıştı. Buna rağmen küçümsemekten vazgeçmediler. Bu sefer Türk dronları hava savunması olan bir yerde işe yaramaz dediler. Şimdi ise bu Türk canavarları Ukrayna Savaşı'nda Ruslara karşı Ukrayna'nın en etkili silahları oldular. Ruslar onca hava savunma sistemlerine rağmen bayraktarları engellemeyi istedikleri gibi başaramadılar. Türk silahlı dronları böylece dünyanın en etkili silah sistemlerinden biri oldu. Sonrasında Akıncı TİHA'larımız devreye girdi. Bayraktar TB2'ler kendi sınıfında dünya lideri, Akıncı da kendi sınıfında dünya lideri. Ancak Türkiye'nin daha güçlü olanına ihtiyacı vardı. Bunun da yolu SİHA'larımızın jet motorlu olanının üretilmesiydi. İşte Selçuk Bayraktar geçen gün Twitter'da kendi hesabından müjdeli haberi tüm Türkiye ile paylaştı. Türkiye'nin jet motorlu SİHA'sı Bayraktar Mius üretim hattına konmuştu. Selçuk Bayraktar uçağın isminin Bayraktar Kızılelma olarak adlandırıldığını belirtti. Böylece ilk prototipin üretimi başlamış oldu. 2023'te ilk uçuşunu yapacak, 2025'te ise ordumuza teslim edilecek. Arkadaşlar bizler ilk başlarda Bayraktar TB2'lerin önemini anlamamış ama sonrasında nasıl değerli olduklarını anladıysak aynısı Bayraktar Kızılelma için de geçerli olacak. Dronlar en stratejik silahlardan kabul edilir. Her ülkeye bunlar satılmaz. Dronlar içerisinde de jet motorlu olanlar zirve olarak kabul edilir. Bu sistemler insansız savaş uçaklarından önceki son basamaktır. Amerika, Rusya ve Çin jet motorlu SİHA üretiyor. Ancak Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'ın açıklamasına göre bizim Bayraktar Kızılelmalar dünyada hiçbir drone'un yapamadığı işi yapacak ve bir savaş ortamında diğer uçaklarla gerekirse it dalaşına girecekler dedi. Türkiye bunu gerçekleştirdiği an bu olay dünyada ilk kez yapılmış olacak. Selçuk Bayraktar yaptığı açıklamada MİUS'ların bloklar şeklinde üretileceğini, ilk üretilecek serinin yaklaşık 1000 kilometre hıza ulaşacağını, ikinci seri üretilecek olanların ise savaş uçaklarıyla aynı hıza sahip olacağını söyledi. Şimdi bu canavarlar ile 2028'de ordumuzun kullanmaya başlayacağı 5. nesil savaş uçağımız TFX'lerin birlikte görev yaptığını düşündüğümüzde Türkiye'nin hava kuvvetlerinde çok büyük bir güce ulaşacağını görüyoruz. Türkiye savunma sanayi alanında büyük devrimler yapıyor. Savaş alanındaki tüm kuralları değiştiriyor. Basında çıkan haberlere göre Bayraktar Kızılelma için 3 ülke sipariş vermiş durumda. Bu silah Türkiye'nin en değerli silahlarından birisi olacaktır. Benim tahminim Bayraktar TB2'lerde yaptığımız gibi çok fazla ülkeye bunu satmayız. Sadece Azerbaycan, Pakistan, Katar gibi bize en yakın olan birkaç ülkeye satışını gerçekleştiririz.